Sanki fantastik bir filmin içindeymişsiniz gibi bir kapıyı her açtığınızda ardında farklı bir odanın ya da şehrin, manzaranın belirdiği bir illüzyon hayal edin. Sabah mutfağın kapısını açıyorsunuz ve kendinizi bir kütüphanede buluyorsunuz. Akşam yatak odasının kapısını açınca bir hastane koridoruna çıkıyorsunuz. Adeta bir halüsinasyon görüyor gibi. İşte bir narsistle aynı evi paylaşmak adeta böyle bir ev cehennemi yaşamak gibidir. Duvarlar her gün yeniden örülür. Kurallar her sabah yeniden yazılır ve siz sürekli yanlış kapıyı açan, sürekli yanılan, sürekli ev sahibinin öfkesini hak eden misafir olursunuz. Ben Mustafa Çay. Bugün birlikte o evde nefes almayı öğreneceğiz. Ve sonra da doğru yere açılan o doğru kapıları nasıl bulabileceğimizi. Ama öncelikle şu hatırlatmayı yapayım. Bu mutlu bir ilişki kurma rehberi değil. Bugün konuşacaklarımız bir savaş bölgesinde hayatta kalma rehberi olacak. Sabah uyanıyorsunuz, kahvenizi yapmışsınız, her şey normal ve sıradan. Ve o mutfağa giriyor. Durup dururken, hiçbir şey yokken bir anda annen yine dün telefonda senden şikayet ediyordu. Bence haklı. Sen onu zaten hiç aramıyorsun diyor. Şimdi bu cümleyi biraz yakından inceleyelim. 3 tane bomba var burada. Bir suçlama. Annen seni şikayet etti ama bu gerçek mi yoksa uydurma bir şey mi bilmiyoruz. Sonra bir yargı. Bence haklı. Ve ardından bir genelleme. Sen zaten onu hiç aramıyorsun. Peki şimdi ne yapacaksınız? Muhtemelen ilk olarak kendinizi savunacaksınız. Ama ben geçen hafta aradım. Sen yanımdaydın, hatırlamıyor musun? İşte tam bu anda narsist isteğini aldı ve sizi bir savunma moduna soktu. Artık günün geri kalanı sizin kendinizi temize çıkarmaya çalışmanızla geçecek. Bu duygusal bir trafik kazasıdır. Narsist kasıtlı olarak kırmızı ışıkta geçer ve çarpışmayı siz başlatmışsınız gibi gösterir. Bu yüzden ilk kural şu: kaza mahalline asla gitmeyin. Cevabınız şu kadar basit olmalı: sen rahat ol. Biz onu annemle kendi aramızda hallederiz. Ve oradan ayrılın. Kahvenizi de başka bir odada için. Fizikte Schrödinger'in kedisi paradoksu vardır. Kutu açılana kadar kutunun içindeki kedi hem ölü hem de diridir. Narsistle yaşayan insanlar da bir kuantum gerçeklik içerisinde olurlar. Aynı olay narsistin o anki ruh haline göre hem iyi hem de kötü olabilir. Sessiz kaldığınızda sen hiç konuşmuyorsun, ne kadar da soğuksun. Çok konuştuğunuzda da ne kadar gevezesin, hiç susmuyorsun gibi şeyler söyleyebilir. Aynı davranış farklı günlerde farklı suçlamalara dönüşebilir. Çünkü önemli olan bir suç ya da sizin yaptığınız bir şey değil. O anda narsistin sizi suçlamaya ihtiyaç duymasıdır. Siz bir hedef tahtasısınız ve ok her zaman size gelecek şekilde atılır. Bu kuantum gerçeklikte hayatta kalmanın tek yolu tutarlılığınızı onun tutarsızlığına emanet etmemektir. Narsistle yaşamak çölde yürümek gibidir. Onlar size bir vaha gösterirler ve eğer şu hatanı düzeltirsen her şey yoluna girecek derler. Siz de koşar ve o kurgusal hatanızı düzeltmeye çalışırsınız. Sonra yeni bir hata uydururlar ve elbette çölde yeni bir vaha ve siz de yeniden koşarsınız. Narsistler her çözümü zımparalar, törpüler ve tıraş ederler. Belki hafta sonları daha fazla vakit geçirebiliriz dersiniz. Ne yani, hafta içi benimle vakit geçirmek istemiyor musun derler. Bugün yorgunum, biraz erken uyuyabilirim dersiniz. Sen zaten hep yorgunsun. Benimle olmaktan sıkılıyorsun belli ki diye yanıt verirler. Her öneriniz bir suçlama mermisine dönüşür. Çünkü narsist çözüm aramaz. O problemi sürdürmeye odaklanır. Çözülmüş bir problem onun elinden kontrol silahını almak demektir. Bu yüzden bir çözüm önerme yarışına girmeyin. O bir problemi tekrar tekrar gündeme getirdiğinde bu bir çağrı değil, bir tuzaktır. Bu konuşmayı bitirdiğimizi düşünüyorum deyin ve odadan çıkın. Klasik bir fıkrayı narsisizme uyarlayalım şimdi. Bir ampulü değiştirmek için kaç tane narsist gerekir? Sadece bir tane. Narsist ampulü tutar ve dünya onun etrafında döner. Narsistlerle yaşarken sorunun her zaman sizde olduğu illüzyonuna kapılırsınız. Ev sürekli karanlık ama değiştirilmesi gereken ampul siz misiniz acaba, yoksa o mu? Gerçek şu ki yanmayan ampul onlardır ama ışığı sürekli olarak sizden isterler. Siz ne kadar ışık üretirseniz üretin o evi aydınlatmaya asla yetmeyecektir. Çünkü sorun enerji eksikliği değil, narsistin içindeki sonsuz karanlıktır. Şimdi geldik pratik kısma. Savaş alanında neye ihtiyacımız var? Bir zırha.
Şimdi birlikte o zırhı inşa edeceğiz. İlk kuralımız hiçbir şey vermemek olacak. Kişisel bilgileriniz bir silah deposudur. Narsistlere her açıldığınızda onlara yeni mühimmatlar verirsiniz. Çocukluğunuzdaki travmalar, işle ilgili endişeleriniz, arkadaşlarınızla yaşadığınız çatışmalar, vücudunuzla ilgili kompleksleriniz, bunların her biri de yarın sizi vurmak için kullanacakları mermilerdir. Bir gün size dost gibi görünüp bu bilgileri toplar, sonraki kavgada ise hepsi birer bıçak olup sırtınıza saplanır. Bu yüzden duygusal sohbetler yapmayın. Hava durumundan, trafikten, dizilerden bahsedin ama ruhunuzu sakın açmayın. İkinci olarak tepki değil, yanıt verin. Tepki ile yanıt arasındaki fark nedir? Tepki anlık ve dürtüseldir. Yanıtsa düşünülmüş ve kontrollüdür. Size sen hiç para kazanmıyorsun, bütün yük benim omuzlarımda dediğinde muhtemel tepki sen ne diyorsun? Ben de çalışıyorum. Ne kadar emek verdiğimi görmüyor musun gibi olur. Ama bunun yerine bu konuyu başka bir zaman konuşabiliriz diyerek oradan çıkabilirsiniz. Tepki vermek onun dansına dahil olmaktır. Yanıt vermekse pisti terk etmektir. Bir narsist size bağırdığında dansa davet edilirsiniz. Ama sakın sahneye çıkmayın. Seyirci koltuğunda oturun. Alkışlamayın, yuhalamayın. Sessizce izleyin ve çıkın. Bir robot üzülmez, sevinmez, öfkelenmez. Sadece görevini yapar. Evet, bunu söylemek belki hiç kolay değil ama narsistlerle iletişimde bir robot gibi olmalısınız. Buna gri kaya tekniği diyoruz. Daha önce bundan pek çok kez söz etmiştik hatırlarsınız. Gri bir kaya sabit durur, hareket etmez. Rüzgar ona çarpar, hiçbir şey değişmez. Yağmur yağar, fırtına çıkar ama kaya orada öylece durur. Narsistler gerçeklik editörü gibidir. Geçmişi yeniden yazar, olayları çarpıtır, sözlerini inkar ederler. Bir gün birlikte karar aldığınız bir şey, sonraki gün sizin dayattığınız bir şey olabilir. Bu tuzağa düşmemek için bir günlük tutun. Önemli konuşmaları, kararları yazın. Bu kendi gerçekliğinizi korumanın bir sigortasıdır. Narsist size ben öyle bir şey söylemedim dediğinde siz kendi notlarınıza bakabilirsiniz. Bunu ona göstermenize gerek yok. Bu sadece sizin için, kendi akıl sağlığınızı korumak için. Ve gelecek planlarınızı asla paylaşmayın. Yeni bir iş fırsatı mı var? Söylemeyin. Bir hobiye mi merak saldınız? Sessiz kalın. Çünkü o sizin yükselişinizi sabote etmek için her yolu kullanabilir. Yarın önemli bir iş görüşmem var dediğinizde o sabah ev tam bir savaş alanına dönebilir. Kasıtlı olarak sizi strese sokabilir ve böylece o görüşmeye çökmüş bir halde gidebilirsiniz. Planlarınız, rüyalarınız ve heyecanlarınız hepsi sizindir. Onunla paylaşmak düşmana konum atmak gibidir. Narsistin öfkesi sizinle ilgili değil. O kendi iç dünyasının cehenneminden sizin üzerinize lavlar püskürtüyor. Gözlemleyin ama temas etmeyin. Ve son kural en önemlisi. Her zaman bir çıkış planınız olsun. Bu fiziksel bir kaçış değil, psikolojik bir hazırlıktır. Kendi paranız, kendi hesabınız, kendi sosyal çevreniz. Bir narsistle yaşarken gidebilme fikri size nefes aldırır. Belki şimdi gidemiyorsunuz. Maddi nedenler, çocuklar, sağlık sorunları gibi engeller var. Ama kafanızda bir plan olsun. Şu kadar zaman sonra durum şöyle olursa ben de şunu yapacağım gibi bir plan çıkarın. Bu plan size bir kontrol duygusu verir ve kontrol narsistin sizden çaldığı en değerli şeydir. Şimdi geldik en acı gerçeğe. En zor ama en özgürleştirici bilgeliğe. Bazı kayıpların yasını tutmak için önce kaybetmeniz gerekir. Ama bazı kayıplar öyle sessizdir ki onları kaybettiğinizi yıllarca fark edemezsiniz. İşte narsistle aynı evde yaşamak da böyle bir kayıptır. Çocukken hepimiz masallara inanırdık. Bir gün beyaz atlı prens gelecek, cadıyı öldürecek. Herkes mutlu mesut yaşayacaktı. Bir narsistle yaşayanlar da bir masala inanır. Bir gün beni anlayacak, bir gün değişecek, bir gün beni görecek. Ne zaman? Kaç yıl sonra? Bu masal zehirli bir ninnidir. Sizi uyutur ve gerçeği görmekten alıkoyar. Ama istatistikler acımasızdır. Bir narsistin değişmesi çok zordur. İnanılmaz derecede dirençlidir. Çünkü onlar bir problemi olduğunu kabul etmezler. Terapiye gitseler bile terapisti manipüle etmeyi denerler ve bunu da başarırlar. Değişim için ilk ve en önemli adım benim bir sorunum var cümlesidir ve bunu kurmazlar. Yani beklediğiniz o dönüm noktası, o artık beni anlıyor mucizesi, üzgünüm ama muhtemelen asla gelmeyecek. Evet, bu acıdır. Derin,
keskin, dayanılmaz bir acı ama bu acıyı bir kez çekip bitirmek mi istersiniz yoksa o zehri her gün damla damla çekerek yıllarınızı tüketmek mi? Sahte bir normallik hali gerçek bir kabustan çok daha fazla zarar verir. Sessizlik bazen en gürültülü ayaklanmadır. Narsistin dünyasında gürültü yapmak onların istediği bir şeydir. Çığlık atmak, ağlamak, yalvarmak, problem çıkarmak bunların hepsi onlar için birer konser gibidir ama asıl büyük devrim sessizlikle başlar. Siz bu konuştuğumuz protokolleri uyguladığınızda, tepki vermediğinizde ve sağlam bir duygusal düzlükte kaldığınızda şaşırır. Çünkü siz artık onun egosunu besleyen bir yakıt değilsinizdir. Bir öfke tiyatrosunda yer almayan seyirciye dönüşürsünüz. Bu bir zafer değil, bu bir hayatta kalma stratejisi. Ama zamanla hayatta kalmak sadece nefes alıp vermenin ötesine geçer ve yaşamaya, yaşarken keyif almaya dönüşür. Bilgisayarınızda arka planda sürekli olarak çalışan uygulamalar vardır. Siz fark etmezsiniz ama o programlar işlemcinizin %80'ini kullanabilir. Bilgisayarınız yavaşlar, kilitlenir ve belki de çöker. Narsistle yaşamak da işte o arka plan programıyla yaşamak gibidir. Beyninizin sürekli tehdit algılama modunda olması zihinsel kapasitenizi tüketir. Sürekli olarak acaba nasıl söylesem bana kızmaz, nasıl davransam bir sorun çıkmaz diye düşünürken kendi hayatınızı yaşamaya enerjiniz kalmaz. Hepimiz bir hikayenin içindeyiz ama çoğumuz o hikayenin yazarı değiliz. Narsistler sizin hikayenizi ele geçirir ve sizi bir yan karakter yaparlar. Kötü eş, başarısız ebeveyn, anlayışsız insan ve siz de o role inanmaya başlarsınız. Hikayenizde bir narsist karakter var ama o baş karakter değil. Başrolde siz varsınız ve bu hikayenin nasıl biteceğine de siz karar vereceksiniz. Belki şimdi gitmek mümkün değil. Belki yıllarca bu evde kalacaksınız ama artık şunu biliyorsunuz. Aynı evde olmak, aynı hapiste olmak anlamına gelmez. Siz kendi içinizde özgür bir alan yaratabilirsiniz. Onun oyununa gelmeyen, onun gerçekliğini kabul etmeyen, kendi gerçeğinde duran bir alan. Ve bir gün, belki yıllar sonra o hikayeden ayrıldığınızda muhtemelen şunu fark edeceksiniz. Fiziksel olarak ayrılmadan önce duygusal olarak çoktan ayrılmıştınız. İşte gerçek özgürlük o zaman başlayacak.